Merhaba, hayatınızda hiç "yok artık, bu kadar da tesadüf olamaz" dediğiniz anlar oldu mu? İşte bugün psikolojinin en ilginç, en gizemli fikirlerinden birine dalıyoruz, Carl Jung'un eş zamanlılık teorisine. Tam da bu anları anlamlandırmaya çalışan bir teori bu. Aslında her şey bu basit soruyla başlıyor. Düşünsenize, hepimiz yaşamışızdır değil mi? Aklınızdan uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınız geçiyor ve pat, telefonunuz çalıyor, arayan o. Ya da çok nadir bir kelimeyi düşünüyor veya okuyorsunuz, saniyeler sonra birisi yanı başınızda o kelimeyi kullanıyor. İşte Jung bu tür anların basit bir şanstan, bir rastlantıdan çok daha fazlası olabileceğini öne sürdü. Peki, bu karmaşık teoriye böyle balıklama dalmadan önce gelin her şeyin başladığı yere gidelim. Yani Jung'u bu fikre iten o çok tuhaf, çok kişisel olaya düşünün, bir psikoloji devinin zihnini yıllarca ama yıllarca meşgul edecek bir gizemden bahsediyoruz. Hadi şöyle bir gözümüzde canlandıralım sahneyi. Genç bir adam, yani geleceğin o dev psikoloğu Carl Jung, evinde annesiyle birlikte oturuyor. Her şey son derece normal, sıradan bir gün gibi. Ve tam o anda gerçekten akıl almaz bir şey oluyor. Kulağa sağır eden inanılmaz bir çatırtı duyuluyor ve odadaki o son meşeden yapılmış sapasağlam yemek masası çat diye ortadan ikiye ayrılıyor. Ortada hiçbir sebep yok. Yani fiziksel olarak imkansız görünen bir şey bu. Daha masanın şokunu atlatamamışken hemen ardından bir şey daha oluyor. Bu sefer de bir ekmek bıçağı, bildiğiniz sağlam çelik bir bıçak, durup dururken görünür hiçbir neden olmadan paramparça oluyor, tuzla buz oluyor resmen. Bakın iki olay da tamamen nedensiz, tamamen açıklamasız. Haliyle Jung'un aklında da şu soru beliriyor. Bu nasıl olabilir? Yani bu iki imkansız olay nasıl olur da bu kadar dramatik bir şekilde peş peşe yaşanabilir? Sadece bir tesadüf müydü bu? İşte bu olay, onu bildiğimiz o fiziksel yasaların ötesinde olayları birbirine bağlayan bambaşka bir ilke olabileceği fikrine götürüyor. İşte tam bu noktada Jung'un psikoloji dünyasına hediye ettiği o meşhur kavram devreye giriyor, eş zamanlılık. Yani bu, o kırılan masa ve paramparça olan bıçak gibi olayları bir şekilde açıklayabilmek için geliştirdiği bir ilke aslında. Jung bu tür olayları tanımlamak için çok basit ama bir o kadar da güçlü bir ifade buluyor. Anlamlı denk gelişler. Bakın buradaki kilit kelime anlamlı. Yani diyor ki bu olaylar arasında bir neden-sonuç ilişkisi olmayabilir. Ama bu tesadüfler onu yaşayan kişi için çok derin, çok kişisel bir anlam taşıyor. Teoriyi biraz daha resmi bir dille tanımlayacak olursak, Jung tam olarak şöyle diyor. Nedensellik dışı bağlayıcı bir ilke. Şimdi bu aslında bizim dünyayı anlama biçimimizi temelden meydan okuyan bir fikir. Düşünsenize olayların sadece birbirini tetiklemesiyle, yani neden-sonuç ilişkisiyle değil, aynı zamanda anlam aracılığıyla da birbirine bağlanabileceğini söylüyor. Bu çok radikal bir şey. Bu fikrin ne kadar radikal olduğunu tam olarak anlamak için bizim dünyaya algılayışımızın temel taşı olan nedensellik ilkesiyle nasıl karşı karşıya geldiğine bir bakalım. Bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Şimdi sol tarafta ne var? Bildiğimiz, alıştığımız nedensellik. Hani bilardo topları gibi düşünebilirsiniz. A topu B topuna çarpar, B topu hareket eder, doğrusal, öngörülebilir, net. Ama sağ tarafa baktığımızda ise eş zamanlılık var ki bu bambaşka bir dünya. Olaylar arasında fiziksel bir bağ, bir çarpışma yok. Onun yerine bizim zihnimiz, yani iç dünyamızla dış dünyadaki bir olay arasında anlamlı bir köprü kuruluyor. Bu tamamen beklenmedik bir şey ve her zaman kişisel bir anlam içeriyor. Tabii, Jung bu fikri tamamen sıfırdan yaratmış değil. Hatta kendisi bu düşüncenin vaftiz babası olarak ünlü filozof Arthur Schopenhauer'ı gösterir. Schopenhauer'ın çok ilginç bir teorisi var. Diyor ki, her birimizin hayatı sanki iki ayrı, paralel yolda ilerler. Yollardan biri dış dünyadaki o bildiğimiz nesnel neden-sonuç zinciri, diğeri ise sadece bizim fark ettiğimiz, sadece bizim için anlamlı olan o öznel bağlantılar zinciri. İşte Jung bu felsefi temeli alıp üzerine psikolojik bir çerçeve inşa ediyor. Şimdi bu kadar soyut kavramdan sonra gelin biraz da somut bir örneğe bakalım. Hem de Jung'un bu teorisini anlatmak için kullandığı en önemli örneğe. Bu olay eş zamanlılığın pratikte nasıl işleyebileceğine dair gerçekten çok çarpıcı bir vaka. Hadi şimdi bu zaman çizelgesini birlikte takip edelim çünkü olaylar inanılmaz. Jung, tam da balık sembolü üzerine kafa yorduğu bir dönemde sadece 24 saat içinde akıl almaz bir olaylar zinciri yaşıyor. Bakın,
Her şey 1 Nisan sabahı balıklarla ilgili bir yazıtı not etmesiyle başlıyor. Öğlen yemeğinde balık yiyor ve biri ona Nisan balığı şakası yapıyor. Öğleden sonra bir hastası geliyor ve yaptığı etkileyici balık resimlerini gösteriyor. Akşam oluyor, bu sefer de üzerinde deniz canavarları yani balık figürleri olan bir nakış gösteriliyor ona. Bitmedi. Ertesi sabah başka bir hastası rüyasında kendisine doğru yüzen bir balık gördüğünü anlatıyor. Şimdi dikkat edin, bu olayların hiçbiri bir diğerinin nedeni değil ama hepsi balık teması etrafında adeta sihirli bir şekilde bir araya geliyor. Ama durun, hepsi bu kadar değil. Bu inanılmaz seri bile hikayenin sonu değil. Jung'u bu olayın basit bir tesadüften çok daha fazlası olduğuna kesin olarak ikna eden zirve niteliğinde son bir olay daha var. Jung göl kenarında oturmuş, tam da bu inanılmaz balık tesadüfleri serisini kağıda dökerken tam önünde kıyıda ölü bir balık buluyor. İşte bu bütün seriyi taçlandıran, artık yok canım tesadüf deyip geçilemeyecek kadar güçlü bir an. Toplamda tam 7 olay. Sadece 24 saat içinde birbirinden bağımsız ama anlam olarak birbirine bağlı tam 7 olay. İşte bu kadarı da tesadüf olamaz hissinin artık bilimsel bir soruya dönüştüğü an. Jung için bu, zihnin ve maddenin, iç dünyamızla dış dünyanın gizemli bir şekilde birbirine bağlı olabileceğinin adeta bir kanıtıydı. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra biz ne düşünmeliyiz? Jung'un bu radikal teorisi bizim kendi hayatlarımız için ne ifade ediyor olabilir? Tabii ki bir yanda şu var, bütün bunlara şüpheci bir gözle bakıp, yahu bunlar sadece istatistiksel gariplikler, şansın tuhaf bir oyunu diyebiliriz. Sonuçta beynimiz böyle çalışıyor doğası gereği, her yerde desenler arıyor ve bazen olmayan yerlerde bile bir anlam bulmaya çalışıyor. Ama ya Jung haklıysa, ya bu anlar gerçekliğin dokusuna dair bize fısıldanan küçük ipuçlarıysa, belki de evren sadece tıkır tıkır işleyen bir makine, bir neden-sonuç zinciri değildir. Belki de anlam, olayları birbirine bağlayan temel bir prensiptir. Son olarak, soruyu size yöneltmek istiyorum. Şöyle bir durup düşünün. Sizin hayatınızdaki o anlamlı denk gelişler ne anlama geliyor? Onlar sadece anlamsız rastlantılar mı? Yoksa size bir şeyler anlatmaya çalışan daha derin bir gerçekliğin pırıltıları mı? Jung bize elbette kesin bir cevap vermiyor ama düşünmemiz için inanılmaz derecede kışkırtıcı bir kapı aralıyor ve o kapıdan bakıp bakmamak tamamen bize kalmış.